Arkadaşlar merhabalar. Bugün öğrencilerimizden Mebruke ile beraberiz. Kendinden bahseder misin biraz Mebruke? Tabii ki. Ben kimya mühendisiyim. Fakat kimya mühendisliği yapmıyorum. Ekonomi üzerine Nerede master okudun? yapmak istiyorum. Selçuk. Selçuk Üniversitesi mezunusun. Ne zaman Evet. mezun oldun? 2 yıl önce. 2 yıl önce mezun oldum. Daha sonra İngiltere'ye dil eğitimine gelmek istedin. Evet, evet. Gelmiş miydin İngiltere'ye daha önce? Evet, Gezi amaçlı geldim. veya turist amaçlı? Yok, yine 6 ay kaldım. Dil eğitimine geldin yine. Dil eğitimine geldim. Bu ikinci gelişin. Evet, bu defa master için. Master için IELTS programına katılıyorsun. Mebruke arkadaşlar bizim bu binadaki yatılı dil okul konseptimize geldi. Hem bu binada kalıyor stüdyo odalarda hem de dil eğitimini alıyor. Mebruke kısaca bahsedersen bizi nasıl buldun? Nereden bu? Nasıl buldun derken ilk bizi nasıl buldun? Nasıl ulaştın bize? Instagram'da reklamınızı gördüm. Bir canlı yayında sizin konuşmanıza şahit oldum. Açıkçası çok güzel, samimi geldi. Teşekkürler. Yoksa bu çağda güvenmek zor maalesef. Hele ki çok fazla bu işi yapan şirketler olmasından dolayı. Şimdi şöyle, bu okulun içinde hem kalmak hem de aynı anda eğitim görmek çok büyük şans. İngiltere'de, özellikle Londra'da çok fazla rüzgar var, yağmur var. Yani sürekli hastalanıyordum ben ilk geldiğimde. Şu anda kendimi çok şanslı hissediyorum. Ne kadar gidiyordun ilk geldiğinde konakladığın yerle okul arasında ne kadar bir yolculuk Otobüsle yapıyordun? 40 dakika, yürüyerek 1,5 saati buluyordu. Fakat yani bu nemden dolayı çok hastalanıyordum. Burada hiç öyle bir problem yaşamadım. Odam gayet çok güzel yani. Ve mesela azıcık üşüdüğümü hissettiğimde kendim açabiliyorum, herhangi bir ısıtma şeyi var. Duşumuz çok güzel. Kendimi zihinsel olarak çok rahat hissediyorum. Bu röportajı da yapmak istememin sebebi buydu aslında. Yani neden geri dönüşleri başkalarına da sunmayalım diye düşündüm. Mebruke burada çok güzel bir şeye değindi aslında. Bu fikir, yani şu video çekme olayı, böyle bir geri bildirim yapalım, ben tecrübemi paylaşayım sizin üzerinizde, sizde yaşadığım tecrübeyi ve buradaki o aynı binada konaklamanın konforunu paylaşayım istedi. Öncelikle teşekkür ederiz bu fikir için. Duyarlılığın için teşekkür ederiz. Sen hem bizim bu aynı binadaki konseptimizi tecrübe ediyorsun şu an. Hem de daha önceden normal standart, klasik usul, dil okulu, konaklama ayrı, normal herkesin yaptığı gibi onu da tecrübe ettin ve yaşadın 6 ay boyunca. Bir karşılaştırma yaparsan, birkaç cümleyle söylemek istersen artısıyla eksisiyle hangisini tercih edersin veya ne söylemek istersin? Şimdi şöyle bir durum var. Hiçbir yurtta ben bu konforu görmedim. Arkadaşlarım da çok fazla yurtta kaldılar. Ben bu rahatlığı görmediğim için tercih etmedim yurtta kalmayı. Ve yurtta kalmadan önce ödemeyi peşin olarak istiyorlardı. Benim doğan bu olanağı sağlayacak imkanım yoktu. Ve memnun kalıp kalmayacağımdan emin değildim. Bu yüzden tercih etmedim. Host family'de kaldım. Onun dışında tek başıma evde de kaldım 2 ay kadar. Orada da şöyle sıkıntılar oluyordu. Her ne kadar güvenli olduğunu hissetsen de evde tek başınasın ve kontrolsüz bir kapı kilidi var. Fakat burada çok rahat. Yani çamaşırımızı yıkayabiliyor olmamız, bir laundry odası olması, yemek için helal yiyeceklerin olması. Yani hiçbir şekilde kendinizi hazırlamanıza gerek yok. Tabii ki kendimiz hazırlayacağımız imkanımız da var, mutfağımız var. Onun dışında duşumuz çok güzel, temiz. Yani en önemli şey 2 haftada bir odalarımızın temizleniyor olması, çarşaflarımızın değişiyor olması. Bunun dışında eğer okulları karşılaştıracak olursam benim bir önceki gittiğim okulda, eğitim aldığım okulda şöyle bir şey vardı. Hocalarımızdan tabii ki British olan da vardı, İngiliz olan da vardı ama çok yaşlılardı. Aksanları çok fazla anlamıyorduk. Çok hızlı konuşuyorlardı. Tabii ki benim İngilizcemi ilerletmemden de kaynaklı olabilir bu ama şundan eminim ki sınıflarımız 20 kişiye yakındı. Bu yüzden çok kalabalık olduğu için her şeyi kesintisiz anlamamız mümkün değil. Fakat burası butik şekilde. Öğleden önceki derslerim 9-10 kişi oluyor. Öğleden sonraki derslerimde maksimum 5 kişi olduk. Çok güzel, butik bir şekilde hocamız bizi birebir dinleyebiliyor ve birebir yanlışlarımızı, eksiklerimizi bizimle geri dönüş verebiliyor. Bu konuda çok memnunum. British hocalarımız burada da var. IELTS almaya burada başladım. Öbür okulda IELTS kursuna gitmiyordum. Ama burada gördüğüm kadarıyla IELTS kursunda da çok başarılı olacağıma inanıyorum. İnşallah. Yani çok teşekkür ederiz bilgiler için. Şimdi Mebruke'nin bu noktaya değinmesi güzel oldu. Çünkü bizim bu yatılı konseptini söylediğimizde arkadaşlarımızın birçoğu, tabii Türkiye'de biliyorsun belli okullar meşhur, dil okulu anlamında.
işte hani o okullar olmayınca insanlar bir şüpheyle yaklaşıyor. Acaba eğitimi nasıl? En çok sorulardan biri işte çok Türk var mı? Eğitim kadrosu nasıl? Hani sadece yurt ya, işte orası yurt olduğu için acaba eğitim güzel değil mi? Eğitim öğretmenleri kaliteli değil mi gibi birçok soru geliyor. Aslında sen bunların hepsine tecrübeyle bir cevap vermiş oldun. Mebruke'nin de bahsettiği gibi yani X dil okulundan herhalde bir farkı yok. Belki daha iyi yerleri var. Bence daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ve mesela arkadaş çevrem, aile çevrem, biz daha önce şunu araştırıyorduk. İşte İngiltere'de tanıdığımız kim var, kim bana yardımcı olabilir, bunu araştırıyorduk. Bu konuda bize yardımcı olan abilerimiz artık benden yardım istiyorlar. Mebruke işte kalacak yer arıyoruz, işte bunun için bize yardımcı olabilir misiniz? Hemen size yönlendireceğim. Gerçekten öyle. Yani tüm samimiyetimle hemen Yunus Bey diyorum. Böyle o da hemen gerekeni yapıyor sağ olsun. Keşke birileri de bana daha önce referans olsaydı. Buraya gelmeden önce çok fazla korkumuz var. Hırsızlık vesaire. Sana şunu söylemek istiyorum Mebruke. Şimdi tabii biz burayı anlatırken arkadaşlar şunu da söylüyoruz. Diyoruz ki işte okulundan sonra okulun 3'te bitiyor, 2'de bitiyor. Sonra herkes yani normal o dil okula giden herkes kendi evine gidiyor. O arkadaşını ertesi gün görüyorsun diyoruz. Ama burada olunca aynı arkadaşını lobide de görüyorsun diyoruz. Restoranda görüyorsun, asansörde Tabii. görüyorsun. Biz bunu tabii teori olarak söylüyoruz. Bunun yaşandığını söylüyoruz ama yaşayan biri olarak gerçekten aynı binada kalmanın senin İngilizce pratiğinde de faydası oluyor mu? Çok fazla. Şöyle ki bir yere gittiğimiz zaman döneceğimiz yer tekrar burası olduğu için biz okuldan sonra yemek yemeye bir yerlere hep beraber gidiyoruz bütün arkadaşlarla. Hatta Türk restoranına davet ettik cuma günü kendi kültürümüzü tanıtalım. Okuldaki arkadaşlarınızla diye. beraber Türk restoranına gideceksiniz. Süper. Mesela Sırbistanlı arkadaşımız var, Brezilyalı arkadaşımız var. Yani çok fazla kültürden arkadaşımız var ve bizim imkanımız var. Kendi yemeklerimizi, kendi kültürümüzü tanıtabiliyoruz. Sonrasında saat geç bile olsa bir arada döneceğimiz için gayet güvenliyiz. Bunun dışında hep beraber yemek yiyebiliyoruz. Sürekli yani kontak halindeyiz ve çok fazla Türk gibi bir şey yok. Yani eğer denk gelirsen maksimum 5 kişi bir arada olabiliyor. Fakat hocalarımız asla bizi birbirimizle eşleştirmiyor. Hep başkalarıyla eşleştiriyor. O yüzden hiç bunun sıkıntısını yaşamadık. Sınıfta, okulda hiçbir şekilde Türkçe konuşmuyoruz. Bu nokta güzel oldu Mebruke'nin değindiği. Çünkü öğrenci arkadaşlarımın birçoğunun endişesi bu. Biz de öğrenciyken oydu. Biraz da yersiz bir endişe tabii ki bu. Bana göre tabii. Ama bu okulda da arkadaşlar yani dil okullarının hepsi buna dikkat ediyor. Burası da özellikle dikkat ediyor. Sadece Türklere değil, Brezilyalı, Sırbistanlı, İtalyan neyse her milletten gelenleri zaten homojen dağıtmaya çalışılıyor. Evet, o Ki şekilde. çünkü sonuçta her millet kendi dilinden biri olunca ister istemez ona kayıyor. Yani bu sadece bize mahsus bir şey değil. Çinliler de Çinli görünce Çince konuşuyorlar hemen. Tabii ki. Böyle doğal olarak sınıftaki ortamı da bozacağı için öğretmenler de bunu istemiyor aslında. Onu da burada tecrübe ederek yaşamış olman güzel kesinlikle. Onun haricinde arkadaşlara yatılı dil okulu hem odan ve eğitim hakkında söylemek istediğin başka şeyler var mı? Şimdi sürekli birbirimizi gördüğümüz için birbirimize sürekli hay diyerek selam verip katılabiliyoruz. Onlara dahil olabiliyoruz. Mesela burada spor salonu da mevcut. Hadi birlikte aynı anda spor yapalım diyorsun. Hem canın sıkılmıyor. Sinema salonu da mevcut. Hatta bu akşam Evet. sinemaya gideceksiniz değil mi? Evet, bu akşam saat 10.30'da hep beraber film izleyeceğiz. Hem sonrasında filmi değerlendireceğiz. Bunun hakkında yorumlar yapacağız. Yani bu açıdan çok güzel. Bir aile gibiyiz açıkçası. Ya burada bir kampüs ortamı var arkadaşlar. Hani tabii biz bunu Mebruke'de biz ilk burayı anlatırken söylemiştik. Söylediklerimizi kendisinin de tecrübe etmesi bizim için de tabii mutluluk verici. Teşekkürler öncelikle. Ben teşekkür ederim. Burada hani spor salonunuzda, sinema salonunuzda bir kampüs ortamı var aslında. O noktada geldiğinizde hem konaklıyorsunuz hem eğitiminizi alıyorsunuz, restoranda yemeğinizi yiyorsunuz. Sınıflar bu arada Mebruke'nin dediği gibi az, hani tabii senin şansına biraz daha da az olmuş. Normalde maksimum 15 aslında. 15'ten yukarı çıkmıyor ama bu dönemler gelmek isteyenler için aslında güzel bir dönem. Çünkü yazın çok kalabalık oluyor. Eylül sonrası dil okulları biraz daha az sakin oluyor yılbaşına kadar. Hatta Nisan'a kadar falan daha sakin oluyor sınıflar. Gelmek isteyenler varsa, az kişiyle sınıfta kalayım diye düşünenler varsa bu zamanları tavsiye ederim. Nisan sonrası tabii artık sezon daha da açılıyor. Avrupa'dan çok gelen oluyor. Türkiye'de zaten yazın zaten bayağı kalabalık oluyor.
Dünyanın her tarafından insanlar var. Bu arada kardeşimin de Evet doğru. Sena Hanım da kalmıştı. evet, Sena çok memnun kaldı yurttan. Aslında yurt diyorum ama bence rezidans. Orası da yurt, bir rezidans, evet doğru. Kesinlikle bir otel rahatlığında, çok güzeldi. Sonrasında da Host Family'de kaldı 2 haftalık geçici olarak. Ondan da çok memnun kaldık. Şahsen ben iyi bir tecrübeyle karşılaşmadığım için Host Family'ye karşı geldim Sena'ya. Fakat sizin öncülüğünüzde olduğu için, aileyi gerçekten birebir de tanıyor olduğunuz için çok güzel bir deneyim yaşadık ve kendimize ederiz. bir aile kattık. Teşekkür ederiz. Ya şimdi şunu da söyleyeyim burada Mebruke'nin bu konuyu açmasıyla. Bizde zaten 2 türlü aile yanı var. Bir senin maalesef kötü tecrübe ettiğin şekilde de aile yanı var. Tabii herkes kötü tecrübe etmeyebiliyor ama Mebruke gibi kötü tecrübe edenler de var. Yaşıyoruz yani bunu. Ben de şahsi olarak arkadaşlara çok tavsiye etmiyorum. Özellikle bizim kültürümüzden gelen arkadaşlara. Çünkü ailenin yemek kültürü rahatsız edebiliyor. Ailenin ev kuralları rahatsız edebiliyor. Mesela senin yaşadığın o evin kuralları seni daha çok rahatsız etmiş. Evdeki kişinin çok kuralcı olması. Bazı aileler serbest oluyor ama işte yemek kokusu rahatsız ediyor. İşte bazı ailelerin ne bileyim kalabalığı rahatsız ediyor. O yüzden bir de bizde ailecek tanıdığımız aslında host family aile yanı seçenekleri var. Bu kişileri biz tanıyoruz ailecek de, güveniyoruz ve ona göre yönlendiriyoruz. Sena Hanım'ı yani senin kardeşini de tanıdığımız bir insanın yanına yönlendirmiştik. Biz de çok memnun kaldık. Hem ev sahibi memnun kaldı. Buna kendisine de selamlar gönderiyoruz. Hem ona da teşekkür ediyoruz. Öğrencimizi memnun ettiği için. Öğrencimiz de memnun kaldı ve güzel de bir aile, hani bir dost kazanmış oldu iki tarafta açıkçası. Biz de aynı şekilde. Teşekkür ederiz bu konudaki yorumlarınız ve geri dönüşünüz için de. Teşekkür ederim. Kısacası böyle arkadaşlar. Böyle geri bildirimler yaparaktan yaşayan insanlardan, sadece biz bunun tabii ki yetkilisi kişileriz, anlatıyoruz ama bir de yaşayanlardan bunu dinlemenizin daha faydalı olacağını düşündük. Samimi olarak böyle sizle bir video paylaşımı yapalım istedik. Tecrübeyi size aktarmak istedik. Umarım bu videodan İngiltere'ye gelmek isteyenlere ufak da olsa bir faydası olur veya bir şeyler öğrenebilir diye düşünüyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sizler de İngiltere'ye gelmek istiyorsanız, konaklama alanında bir şeye ihtiyacınız varsa veya yatılı dil okulu konseptinde kayıt yaptırmak istiyorsanız bizimle tüm iletişim kanalları üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Sizlere de yardımcı olmak için buradayız. Bir dahaki sefer Mebruke'nin yanında, yerinde, neden siz olmayasınız?